Üçüncü Dünya Savaşı söylemlerinin yankılandığı şu zamanlarda, hatta belki de Üçüncü Dünya Savaşı başladı. Dünya için Kamala mı, Trump mı en hayırlısı olur? Ben de hocam konuşurken saygıdan yerime oturuyorum. Ben de o zaman Burak Küntay hocamı da böyle alırım. Buyurun. Zaten sınıfın en akıllıları Burak Küntay ve Abdülkadir'se. Usludur. Tamam, şaka Efendim, yaptın. Buyurun ben bir Burak kere- hocam, hangisi daha hayırlı? Önce şunu Olur. söyleyeyim. Ben şu 3. Dünya Savaşı işine konvansiyonel, o hep alıştığımız yöntemlerle öyle bir şeyin olacağına falan yakın tarihte ihtimalin ucundan vermem. Bunu söyleyen herkes kendi fikrini söyler. Saygım vardır. Ama 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın savaşların yapısına baktığınızda öyle bir durum yok bugün. Ama magazinel, hoş konu. Herkes bu yorum yapmayı seviyor. O zaman tamam. Şimdi gelelim buraya. Burası 90'ların Amerikası değil, 80'lerin 70'lerin Amerikası değil. Bu beyefendi 4 sene var, sonra yok. Belki 3 ay sonra yok. Bu hanımefendi, tahminimi söyleyeyim mi? Seçildiğini varsayıyorum. Tamam. 8 senelik olur mu tartışırım. Yani 2 dönemlik başkan olur mu tartışırım. Bu beyefendi 3 gün öncesine kadar başkan olma ihtimalinden bahsedilen Şimdi biriydi. poşet Şimdi baktı. evde mi adam, çıktı mı dışarı Öldü mü, çıkacak yaşıyor mı, mu? onu konuşuyoruz bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nde bambaşka bir politik felsefe geliyor. Geldi de adı konuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yakında üçlü, dörtlü, beşli parti sistemi göreceksiniz. Yakında dediğim yani bir yine 20 seneyi bulur ama iş değişiyor. Dolayısıyla sorunun özetine gelirsek. Kamala mı, Donald Trump mı? Silah satışında farklılık var mı? Yok. Yok. Trump çok net bir şekilde kurultay konuşmasından da sonraki söylemlerinden de adı yavaş yavaş geçen, eğer seçilirsem şunları getireceğim dediği adamlardan da anladığım şu. Trump bir işi daha sağdan yapacak, Kamala daha soldan yapacak. Trump Çin üzerinden... Hiç değişmeyecek mi hocam ya? Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Bir devlet niye büyür? Niye emperyal noktaya gider? Politikalarındaki sürekli... Ben şuna inanırım biraz. Üretim pazarı, yani ham madde pazarı, teknoloji, satacağım pazar. 3 tane şey vardır. Çok basitçe. Ama bu ekonomiyle yapacak, öbürü savaşla Hayır. yapıyor. O fark değil mi? Amerika'nın şaka bir yana şu kullandığımız telefonlardan tutun birçok şeye kadar, belki bu stüdyodaki birçok noktada teknolojinin başlangıç noktası ve hala dominant güç Amerika ve Çin. Doğru mu? Doğru. Bir de Avrupa'yı hadi katarım işin içine. Hatta Çin yani geçiyor. adamlarda bir üretim şeyi var, potansiyeli var. Büyük, çok büyük. Şimdi bu adam bunu üretebilmek için ne ihtiyacı var? Ham madde pazarına. Ham madde 3. dünya ülkeleri vesaire, emperyalleştiren yerler. Sonra bir de bunu satacağı paralı pazara ihtiyacı var. Paralı pazar ne demek? Daha Avrupa gibi, Avrupa, Asya zenginlerin pazarı olduğu. gibi bu ürünü satacağı yer. Bu canavar büyütür hep. Yani doymaz, daha çok bir şey tutar. Ne diyelim? Yuvarlak tutar. O yuvarlığa bakış açısı, vergileri azaltalım, büyük şirketlerden vergi almayalım, İşte bilmem şöyle yapalım, Çin üzerinden teknolojik kavgayla gidelim, Avrupa Birliği'ne şunu yapalım ama Rusya konusunda Putin'le, ya Kuzey Kore lideriyle ilgili yaptığı açıklama, seviyoruz biz birbirimizi falan dedi. Bu hanımefendi ve bu felsefe der ki vergiyi büyük şirketlere yayalım, devleti büyük tutalım, devleti küçük tutalım vesaire vesaire. Ama buradaki Amerika'nın o üretim açlığı, buna ihtiyacı ve buna ihtiyacı aynı. Bu aynı olduğu Ama o müddetçe olacak hocam, ama başına kimi yöntem- getirsen getir, parti olarak diyorum, aynı. Ama şöyle Eğer bunu- yani yöntemi Eğer savaş bunu yoluyla yaparsa Trump'ın ayrı, ekonomik büyüme yoluyla sembolize yaparsa edildiği ayrı. siyasetle yapamazsan Kamala'nın şu an için Kamala'nın temsil ettiği siyasetle yapıyorsun. Evet. Olay bu. Bir de yalnız bir şey ekleyeyim mi Abdülkadir abinin söylediğine? Trump savaş çıkarmıyor falan diyoruz ya. Yok canım, hikaye. Biraz inanmıyorum. önce dediğim şeyi lütfen hatırlayalım. Trump'ın savaş çıkartmadığı, Obama'nın savaş çıkartmadığı, Biden'ın savaş çıkartmadığı gibi bir durum mevzu bahis değil. Dünyada o an su öyleydi. Ona denk gelmedi. Hadi bakalım değiştirelim Bill Clinton'la George Bush'u. Hadi. Ama hocam Aynı 11 Eylül süreci Bill Clinton'ın aynı tepkilerle oluyor muydu? Oluyor. Ama hocam şu var. Yani
Ya Bush'un zamanında Bill Clinton olsaydı, Bill Clinton zamanında Bush olsaydı aynı politikaları uygulardı şeyine ben katılamıyorum. Yani işte 11 Eylül olayı olması Amerika'nın Irak ve Afganistan'a müdahale etmesi için hazırlanmış bir gerekçeydi, bir komploydu. Ben ona inanıyorum. Tamam. Peki Ama orada Biden, Bush'u aldık abi. belki Bush orada Bush değil Obama şey olsaydı Clinton olsaydı ona izin vermeyecekti. Yani bu kadar da başkanları hani hiçbir iradesi olmayan ya da tehdit değerlendirmesi öncelikleri olmayan kişiler olarak görürsek Yok, o da hiç öyle yanlış görmüyorum. olur. Tam tersine Monica Lewinsky skandalı ile ilgili basında her bir şey çıktığında adam Irak'a vurdu ya Clinton. Peki hocam size Tabii onu örtmek Daha beteri var adamın yaptığı. Anlatabiliyor muyum? Ben o yüzden bu Amerikan affına sığınıyorum üstadım. Estağfurullah. Şeye inanmıyorum. İnanmıyorum demeyeyim. Görmüyorum. Hiçbir zaman da görmedim. O onu onunla eleştiriyor. Bu bunu bununla eleştiriyor ama sıkıştığın zaman aynı yönteme başvuruyor. Bu kadar. Ama sıkışmadığı zaman Sıkışmadığı yani bakın, zaman Trump olursun. Bill Clinton olursun. Türkiye'ye gelip Erkan Abi, Bebek'ten yok işte. burun alırsın falan. Tatlı günler Bazen geçer. Afrika'da sıkışıyor, bazen Orta Doğu'da sıkışıyor, bazen Ya Asya'da şöyle- sıkışıyor. ya ama işte Diğer bir o parça bir yerde sıkıştığı anda da önceliği savaş olanla önceliği ekonomik büyüme olanın aynı enstrümanları kullanacağını düşünemiyorum. Bir şey soracağım. Yunus Bu sen bana arkadaş- oradan destek atmadın arkadaş. Bu arkadaş Cumhuriyetçi değil mi? Evet. Normalde neokonlar 1990'larda o Irving Kristol'larla falan kurulmuş. Tam 11 Eylül'den sonra hayata geçmiş. O pinakler falan vardı ya. O hikayelerin resmi uygulayıcısı hangi parti? Ama dedik hocam Cumhuriyetçilerle demokratlar yer değiştirdi Dur. artık. Cumhuriyetçiler Tabii, değil mi abi? öyleydi. Tamam. Niye? O dönem Cumhuriyetçi Parti'nin fikir babaları içerisinde neokon diye tabir ettiğimiz bir ekol var. Tamam, O günün onlar da- şartları da ona müsait. Tamam. Hayır, o Bugünün günün içeris- şartlarını onlar oluşturdu hocam. Peki tamam. Ya ben öyle düşünmüyorum ama saygı. Onlar öyle Tamam. oluşturdu. Çünkü Bugün iki kutuplu magacılar dünya var. yıkılınca onlar bir tehdit ortaya koymaları gerekiyordu. O da şeydi. Tamam. ben ama İslam hocam dünyası. Evet. şuna bakıyorum. Süremi Ha, iyi tamam. kullanmam lazım. Az kaldı Tamam. çünkü. Ya, Hayır, tamam. yo Buyurun. çok yani sormazsan olmayacak ama çok kısa alayım Zafer Şahin. Yo, çok Siz- kısa söyleyeceğim bir şey değil. Tamam, bu konuya geçelim. Böyle şu konuyu bir işlesek çok az vaktim kaldı. Şimdi Trump'ın şu sağlık durumu kulağda merak ediliyor. Bunları kullanmam lazım yayında. Çok konu vardı çünkü. Hızlı hızlı geçtim. Kusura bakmayın ne olursunuz ya. Normalde bağlardım da bağlayamadım bu sefer. Şimdi Trump'ın son durumu, sağlık durumu Yunus. Nasıl? Trump'ın doktorundan yapılan açıklama en son 2 gün önce. Mermi 2 Yani onun santimetre yaptığı genişliğinde bir açıklamada- yara oluşturdu. Yara düzgün bir şekilde iyileşmeye başladı. Kulağında hala pansuman gerektiren aralıklı kanamalar mevcut demiş. Evet Yunus. Çok soruluyordu. Tabii 13 Temmuz'dan bu yana bir açıklama gelmemişti. Herhangi bir doktordan resmi olarak ne oldu bu kulağa, neden sargılı, durumu ne? Hatta biz de yayınlarda çok kez soru gelmişti. Kulağı duymayacak mı, belli bir kalıcı hasar oluşacak mı diye. Bunların hepsinin cevabını aradığımız bir doktor raporuydu ama yani bazı cevaplar aldık diyelim. Yani 2 santimlik bir yara oluştuğunu söylüyor. Düzgün şekilde iyileşme eğiliminde olduğunu ama ara ara pansuman yapılması gerektiğini, hala küçük kanamalar olduğundan bahsediyor doktor. Şöyle ilginç bir detay vereyim. Mesela bu raporu yazan Trump'ın doktoru Ronnie Jackson'ın doktorluk lisansı bitmiş, yenilememiş. Yani onun da doktorluk yapacak lisansı yokmuş şu an. Tuhaf bir Ay, detay. ya Rabbim ya Resulallah Nereye el ya. atsan orada Ya elinde arkadaş kalıyor yani. gerçekten ya. Yani Trump'ın hani normal bir şeyi yok. Hani yasa dışı mutlaka bir şey buluyor. Burada da yasa dışı doktor bulmuş kendini. Yani Yani böyle bir Diğer adamı sen dünyanın orada başında hakikaten düşünemiyorum. Bir de böyle bir durum var ya. ilginç ya. ama bu kulağının iyileşmesine engel değil tabii. Biraz yaşlı olduğu için Şimdi iyileşme cumartesi- geç olur. Ya cumartesi şeye çıktı. Michigan'da bir şey yaptı. Miting yaptı. Orada beyaz bandajın çıktığını, daha küçük bandaja geçtiğini Ama yine görüyoruz bandajlı. artık Trump'ın. Yani küçük, böyle artık hani bayağı küçükleşmiş herhalde o, yani o 2 santimlik yeri kapatsın diye o beyaz bandaj modası İçimizden furyası neler geldi ve söylüyorsun. geçti. Bir hafta sürdü. İyi. Şu an için iyi gibi.
Ya yatsın kalksın dua etsin bandaja. Tabii. Yani Onur Bey'in hatırına söyleyeceğim yayının başında söylediğimi. Söyler misiniz? Kafayı böyle çevirse Kennedy oluyordu, böyle çevirdi Reagan oldu yani. Aynen. Aynen. Yani bu şükretsin ona. Gerçekten ya. Bayağı Ha, bir şans. de- Adam bir de onu sen- kampanyada kullanır. Trump dediği. Tabii canım beyaz beyaz böyle yapıyor girerken. Onu içeri. kullanır yani. Tabii Bence canım. biraz daha o bandaj orada devam eder. Bandana modası Ama başladı işin, ya. işin şeyi şu, yani bütün bu suikast furyası, suikast havası bir balon gibi söndü. Bir hafta sürdü. Doğru. Şu an artık tabii tamamen canım. Neden? Şimdi yani Biden- o havayı Seçimlere Neden? daha beş- Kamala'nın Kamala aday şimdi- çıkarılması Tabii. onu söndürdü. Ama Yunus bence program başından beri konuştuğumuz her şeyi çürüten bir şey söyledin. Yani bir haftada suikast balonu, ay şöyle güzel bir şey söyledi. Yani daha doğrusu varmaya çalıştığımız yeri özetledi. Eğer suikastla ortaya çıkan Trump lehine havayı bozmak istiyorlarsa işte Biden'ı bu yüzden çektiler değil mi? Ya bir şok lazımdı. Hani böyle adeta bir suikastin havası söndü. evet. Suikastin havası söndü. Şu anda işte Biden'ın çekilmesinden bahsediliyor daha çok. Ya Dostlar ben orada böyle işte verebilir hep şeye takılıyorum. Yani Zafer Şahin'e hani o Nikki Haley'nin açıklaması, ben onu unutmayacağım uzun bir süre. Yani Trump aday olduğu takdirde Kamala başkan olacak öngörüsü çok iyi bir öngörü. Yani fazla iyi bir öngörü. Amerika'nın bir sonraki başkanı kadın olacak diye. Yani o zamandan görmüş. Yani Trump öldürülseydi 13 Temmuz'da 2 tane farklı başkan adayıyla biz 5 Kasım'a gidiyor olacaktık. %99. Yani 2 tane, senin aslında Zafer Şahin daha ilk günlerinde bunu söylemişti. Ben hatırlıyorum yani bu ikisini birden değiştirmek isteyecekler diye. Ben az önce bandana mı dedim ya? Evet, bandana Bandaj. dedin. Bandaj işte ya Onur ya. Of Öyle ya dedim. ne adamsın ya. Hemen yazmış bana bandana değil o bandaj diye. Özür dilerim Onur. Bu arada şimdi ben bir video izleteceğim. Trump ve kulağı hakkında konuşmak isteyen var mı? Yoksa diğer konuya geçiyorum ve kesinlikle Zafer Şahin'den başka da hiç kimseyi konuşturmuyorum. Hayır canım Vay. benim bir şeyim yok. Trump'ın kulağı İlgilendirmiyor. eski kulağı kesiklerden artık o da Bir şey söyleyeyim mi? Trump'ın- Eray Güçler'in geçen de yaptığı espri biliyor musun? ne? Şeytan kulağına kurşun. Ay, Trump'ın o kulakları çok şeydi çınlıyordur ya. bu akşam. Bu gazetedeki Türkiye aleyhindeki konuşmasının mı videosu mu? Ya bir dakika bozmayın. Önce ben söylüyorum 2020 yılında yaptığı konuşmayı getireceğim şimdi ekrana. Joe Biden 2020 yılında bakın ne söylüyor. Sonra Zafer Şahin'den değerlendirme alacağım. Okutalım arkadaşlar. What I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support opposition leadership, making it clear that we are in a position where we have a way in which was working for a while to integrate the Kurdish population who wanted to participate in the process in their parliament, etc. Because we have to speak out about what we in fact think are wrong. He has to pay a price. He has to pay a price for whether or not we're going to continue to sell certain weapons to him. In fact, if he has the air defense system that they're flying F-15 through to see how they can try to figure out how to do it. So I'm very concerned about it. I'm very Nasıl concerned biri about it. konuşuyor? But I'm still of the view that if we were to engage more directly like I was doing with them, that we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup, but by the electoral process. He got blown out. He got blown out in Istanbul. He got blown out, his party. And so what do we do now? We just sit there and you yield it. The last thing I would have done is yield it to him with regard to the Kurds. The absolute last thing. And I had a couple of those meetings with them about the Kurds, and they did not clamp down at the time. And anyway, so we have to make it clear that if they're looking to, because at the end of the day, Turkey doesn't want to have to rely on Russia. They've had a bite out of that apple a long time ago. But they got to understand that we're not going to continue to play with them the way we have.
So I am very concerned. I am very concerned. I'm very concerned about our airfields and access to them as well. And I think it takes an awful lot of work for us to be able to get together with our allies in the region and deal with how we isolate his actions in the region, particularly in the Eastern Mediterranean relating to oil and a whole range of other things which take too long to go into. But the answer is... Ya Joe Biden yani Erdoğan'ı devirmek isterken devrildi diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Ben bunu hatırlarsan programın başında hatırlattım Fulya. Bu konuşma benim kişisel tarihimde de çok önemli bir yere sahip. Şimdi ne demek istiyor bu diyeceksin. Ben hayatımın bu 2019'da yapıldı. Son 5 yılını tam olarak bu adamın söylediği bu konuşma, Türkiye'ye dayatılmak istenen bir büyük proje. Bu projeyle kendi çapımda mücadele ederek geçirdim ve bundan gurur duyuyorum. Ben bu adamın konuşmasından sonra Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan siyasal iklime vatanım için doğrusu olduğunu düşündüğüm için bir pozisyon aldım. Bu uğurda hakaretlere de uğradım. Bana televizyon stüdyolarında hakaret de edildi Amerika'dan bağlanan şahsiyetsizler tarafından. Türkiye'de çok tehditler aldım siyasi partiler tarafından. Her yerde biz büyük bir mücadele verdik. Kendi adıma da kendimi de o mücadelenin bir parçası kabul ediyorum. Çünkü bu benim ülkemi bölme açıklamasıydı. Bu benim milletime, benim ülkeme, benim vatanıma dayatılmak istenen bir emperyal projeydi. Ve bu adam bunu bu netlikle söylerken Türkiye'de muhalefeti dizayn edeceğim, ona hesap soracağım dediği adam benim ülkemin cumhurbaşkanıydı. Aslında hesap sormaya çalıştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan değildi sadece. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir hesap sormak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mümkünse Suriye gibi, Irak gibi 3 parçaya bölmek istediklerini, Erdoğan'ın buna engel olduğunu, o yüzden muhalefeti bu sefer darbeyle değil, muhalefeti destekleyerek Türkiye'de bir yeni darbe yapacaklarını burada anlatıyorlardı. Ve Türkiye'de siyaset bu konuşma üzerine şekillendi geride kalan son 5 yılda. Masanın bacakları okyanus ötesinde monte edildi bu ülkede. Çok büyük bir mücadele verdi bu ülke. Kimse bunun farkında değil. O mücadeleyi verenler farkında. O mücadeleyi verenler kendilerinin karşısında olan insanlar için de bir mücadele verdi. Çünkü bu adamın dediği siyasi tablo ortaya çıksaydı bugün Türkiye'nin tek parça bir ülke olarak ayakta kalması mümkün değildi. Bunu itiraf da ettiler. O masanın mensup partilerin bazı milletvekilleri bunu da itiraf etti. Eğer dedi biz seçilseydik şunları yapamazdık dedi. Bunlar olmazdı dedi. Detaylara girmeyeceğim. O yüzden diyorum ki ben hani hiçbir şey değişmez. Trump aynı, Biden aynı, iyi eyvallah hepsi aynı. Ama ben Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridoruna bu adam bize darbe gerçekleştirdikten sonra biz müdahale ettik darbeye rağmen. Fırat Kalkanı'nı, Zeytin Dalı'nı, Barış Pınarları'nı yaptık. S-400'leri aldık. Risk aldık. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Karabağ'da hepsini gerçekleştirdik. İşte bu adam burada bunlar olmasın diye onu cezalandıracağım demeye çalışıyor. Yani şu konuşma Türkiye'nin son 10 yılın aslında ne büyük bir mücadeleye sahne olduğunun, kimlerle mücadele edildiğinin de özeti bir konuşma. Doğru. Buyurun. Şimdi hep diyorum ya al birini vur öbürüne. Evet bu sözlerin hiçbirisini tasvip etmek mümkün değil zaten. Ama Trump ne demiş ona da bakalım. Bir tweet atıyor 7 Ocak 2019. Diyor ki daha önce de açık bir şekilde söylediğim gibi tekrar ediyorum. Eğer Türkiye benim müstesna ve eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırların dışına çıkarsa Türkiye ekonomisini mahvederim. Türkiye, Avrupa ve diğerleriyle birlikte IŞİD savaşları ve aylarını nezaret etmek zorundalar falan filan diye devam edip gidiyor. Yani önemli olan benim için Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak ben olaya böyle bakıyorum. Al birini vur öbürüne. Her ikisinin hesabında Türkiye var. Önemli olan bunlara dik duracak hükümetler ve dış politika gerekiyor. Şimdi Fulya Buyurun. tabii Son 5 dakikam bu burada arada. Biden'a, Obama'ya, Bush'a, Reagan'a falan değil. Türkiye'ye bakmak lazım. Önemli olan burada Türkiye. Elbette ki bunlar kullandıkları yöntem farklı olabilir. Ama netice itibariyle kendi Amerika'nın menfaatlerini düşüneceklerdi. Bu ülkede darbeleri kim yaptı? Amerika yaptı. O açıdan Ya Amerika'dan armut gelse elini sağına soluna bakarım ya. O açıdan Türkiye'ye Yararlı bakmak mıdır lazım. Burada
Biden bu konuşmayı hangi tarihte yaptı? 2020. 2020, 2010, 2016, 15 Temmuz olduğunda Biden hangi görevdeydi? Amerikan Başkan Yardımcısıydı. Ve Türkiye'ye geldiğinde 45 gün sonra geldi. Biz bunu bir bilgisayar oyunu olarak görmüştük dedi. Ve o zaman taraflara sükunet tavsiye etti. Başkan Taraf kimdi? dediğin kim? Başkan dönem Obama'ydı. Bu da onun Obama'ydı. yardımcısıydı. Darbe zamanı. Netice itibariyle darbe yöntemini kullanmadı değiller. Darbeyle Erdoğan'ı deviremediler. Şimdi o ziyaret ettiği gazetede diyor ki ya biz bunu darbeyle deviremedik. Türk milleti sahip çıktı. Bu sefer farklı bir yöntem kullanacağız. Muhalif liderleri destekleyeceğiz. Bakın diyor İstanbul'dan dışarı attılar. 2020'de onu söylüyor. 2019 İstanbul seçimlerine. Bak diyor işte İmamoğlu kazandı. Demek ki biz bu yöntemle sonuç alabiliriz. Kürtleri diyor. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'de, Zafer Partisi de, İyi Parti'de, Altılı Masa'nın diğer ortaklarda bir yerde toplandılar. Demek ki bu projeyi de denediler. Darbeyle götüremedik. Bu sefer bir yanda Ümit Özdağ gibi bir ırkçı faşisti, öbür tarafta HDP'yi bir araya getirmeyi başardılar. Onda da başarılı olamadı. O açıdan diyorum ki önemli olan Türk devletinin duruşu, Türk milletinin tavrı ve bizim ne yapacağımız. Evet. Burak Küntay, sizden de son bir yorum alayım. Bu video ve Biden'ın söylediği. Bu video New York Times Opinion. Biraz PR amaçlı kullanılmış. İçinde bambaşka bir gün anlatırız. Başka şeylerin olduğu bir video. Biden'ın bu söyledikleri aleni, söylediklerinin hepsi diğer başkanlar tarafından da aleni olmadan Amerika'daki diğer büroların içi dışı tarafından da hep görülen şeyler. Anlatmak istediğim şu: Amerikan dış politikasında Türkiye'nin yeri bellidir. Türk dış politikasında Amerika'nın yeri bellidir. Kimse kimsenin de babasının oğlu değildir. İki tarafta kendi gücü ve menfaatleri doğrultusunda kendi safını tutar, kendi noktasını tutar. Milli çıkarları doğrultusunda da tavrını alır, mücadeleyi de verir. Bu kadar basittir. Evet. O da onu yapacak, biz de bunu yapacağız. Çok net. Yunus, son senin de yorumunu alayım. Öyle kapatayım yayını. Burak Hoca'nın dediğine katılıyorum. Aslında ABD'nin o dönem yürüttüğü dış politikayı o dönemde resmi bir görevi olmadığı için rahatlıkla açıktan aleni bir şekilde dünyaya duyurmuş bu şekilde. Yani normalde bizim gördüğümüz, yaşadığımız dış politikayı açıktan söylemiş. Bunların kaçını gerçekleştirebildi, ne kadar gerçekleşti o muamma. Ama son bir de şunu görmek lazım. Yani 4 senede ne çökmüş Biden gerçekten de. Ya. Dağlar Çok. kadar fark var. Yani Çok. bu şu an meydan okuyan Biden tanınamaz halde ve utanç verici şekilde siyasi kariyerinde noktalamak zorunda Yunus kaldı. sadece kendisi Nokta. çökmedi, dünyayı çökertti. Aynen öyle. Evet. Doğru. Ve bir poşet gibi de atıldı şu an Aynen yani. öyle. Ama gerçekten Adam- böyle bir iniş var adamın Ha, sağlığında. gerçekten ya. Baksan 4 yıl var ya. 4 Kaç yıl yaşında önce. arkadaşlar? 81 değil mi? 81. Ama Değil şu mi Yunus? video başkan seçilmeden önce. Evet. Hemen önce. 76 yaşında falan herhalde. Ama Yani- ciddiyen bak ne Tabii kadar diri, eli, kolu, anlatımı, bakışları Kütür kütür ya. çok Tabii. kütür. Kütür kütür evet. Ses bile kalın Fulya. Aynen. Yani sesin kalınlığı, yani sesin kullanımı, yani Evet, hareketler. evet. Yani burada yaşayan biri var. Aha. Şu an gördüğümüz çok, yani buna baktığında yaşamıyor gibi. Gerçekten Ama müthiş. orada Ya tabii- ibretlik denir ya. Tabii ibretlik bir oradaki çocuk. Gazze'deki çocukların ahı var. Ukrayna'daki çocukların Evet. ahı var orada. Aynen öyle. Aha. Vallahi inşallah. Gazze deyince son Fulya, Netanyahu da iniş yaptı Washington'a. Onu da söylemiş Öyle olayım. mi? 10 Netanyahu dakika, bugün çok şu an konuştuk son Amerika'da. dakikalardan. Netanyahu Washington'a iniş yaptı, evet. Uçağa indi. Peki. Bakalım bizim için yeni günde neler olacak? Netanyahu Trump'la görüşecek mi? Biden'la görüşür mü? Biden kameralar karşısına geçer mi? Bir açıklama gelir mi? Öldü mü, yaşıyor mu? Yeni günde de takip edeceğiz. Sevgili Yunus Paksoy, teşekkür ediyorum. Burak Küntay, Abdülkadir Selvi, Zafer Şahin, İsmail Dükel katkılarınız için teşekkürler. Akıl Çemberi'nin sonuna geldik. Hoşça kalın.